Endonezya'nın Lombok adasından hepinize günaydın. Bugün yoğun bir program var. Onun için çok erkenden yola çıkıyoruz. Şu an saat sabah 4. Önce Rinjani Dağı'na gideceğiz. Daha sonra kahve tarlalarına bakacağız. Sonra da bir şelale var. Uykumuz da var. Rinjani Dağı'nın olduğu yere 3 saate geldik. Yavaş yavaş bulutlar da açılıyor. Dağın karşısında da böyle ufak başka bir dağ var. Tabii güneş tatlı tatlı vurunca bu dağ daha estetik görünmeye başladı gözümüze. Burası tabii bir volkanik dağ ama hani çok öyle bir aman aktifliği yok. Bir ara bir yakın zamanda ufak duman çıkarmış, o kadar. Dağı görmek için bekledik ama bulutlar açılmak yerine hepten kapandı. Böyle olabiliyor, ne yapalım? Dağı göremiyoruz. Sonraki durağa doğru devam edeceğiz. Şu tepeye çıkmak için biz de buraya geldik. Bunlar bambu ağaçları. 20 metreden uzun olanları bile var. Tepeye çıktık. Bunlar pirinç tarlası değil. Hani biber, domates, sebzelerin yetiştirildiği tarlalar. Ama manzara güzel tabii. Sıradaki durağımız kahve tarlaları. Kahvenin nasıl üretildiğini, nasıl yetiştiğini ve o fincana kadar nasıl geldiğini göreceğiz. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Selamünaleyküm. Kahve tarlalarına geldik diye tahmin ediyorum. Selamünaleyküm. İlk başta kahveleri bir içeceğiz. Ondan sonra bahçeyle başlayacağız. Kahve çekirdekleri nasıl üretiliyor, nasıl toplanıyor? Aşama aşama göreceğiz diye tahmin ediyorum. Kahvemiz geldi. Bu benim ikinci şatım. Yani benim damak tadıma göre çok güzel diyemem. Bu hani tadı çay gibi. Kahve gibi değil de çok hafif benim için. Abimiz buranın sahibi, şimdi bize açıklayacak. Erhan abi Endonezyaca biliyor. O çevirecek. Sebenarnya dari awal ya, kami punya namanya Baraka Nusantara. Burada da sağlıklı bir kahve fidanı var. Kahve fidanı sağlıklı ve güzel görünmeliymiş ki
meyvesi de kahvesi de tadı da ona göre güzel olsun. Burada mesela ufak ufak vermeye başlamışlar meyvelerini. 10 ay sonra, 9 ay sonra bundan çekirdek toplamaya başlayacaklarmış. Bu gördüğünüz bir fidan 2 insanın oksijen ihtiyacını üretebiliyormuş. Burada Robusta ve Arabica olmak üzere 2 çeşit kahve yetiştiriliyor. Buranın diğer bir güzelliği arkada çocuklar oynuyor. Buradaki kahve yetiştiren abimiz buradan kazandığı parayla bir tabii geçimini sağlıyor. İkinci yaptığı işte öğrencileri okutuyor. Burada okul açmış, okul yaptırmış ya da yapmış. Öğrencileri ücretsiz okutuyor. İşte tüm bu işleri yapan abimiz Vatan 41 yaşında. Kendisini alkışladık burada hep beraber. Zulmeni Vatan'ın annesi Vatan'a kahveyi o öğretmiş. Daha sonra Vatan işte bütün bu tarla bahçelerini yapmış. Kazandığı parayla hem geçiniyor hem de çocukları okutuyor. Hepsi annesi sayesinde. Kahve çekirdekleri ağaçtan toplanıp burada önce bekletiliyor. Daha sonra bu hale geliyor. Ama bu hale gelmesinin 2 yöntemi var. Doğal yöntemle yapılırsa buradaki abinin yaptığı gibi o kabukları ayıklıyorlar. Ama artık makineyle yapıyorlarmış. Ayıklandıktan sonra da burada yine eski usul kavuruyorlar. Hani bu kavurdukça kahve koyu rengini alıyor. Çok kavrulursa tadı daha acımsı olabiliyor. O isteğe göre değişiyor kavurma şekli. Kenapa kita namakan dia Barakah Nusantara itu kita kalau mau langsung İşte kavrulunca bu rengi aldı. Bir bakacağız şimdi tadına. Tam dolu dolu bir kahve tadını alıyorsunuz. Biraz önce Zulmini teyze kavurmuştu ya işte. O taze kavrulmuş çekirdekler şimdi öğütülüyor. Ve böyle filtreden geçirilip kahve oluyor. Bu ilk içtiğimizden daha güçlüymüş. Denemedim. Şimdi birazdan deneyeceğim. Suyu orada kaynatıyor abimiz. Burada filtre var. Biraz önce öğütülen kahve de burada. Yalnız abimizin şu demliği de şekil yani. Önce bir tur filtreyi ısıtıyor. Saya udah tahan-tahan dari kemarin soalnya. Jadi sudahlah, lepaskan saja. Buzel. Buzel apa? Hah? Buzel dari itu. Mau bikin panas lagi. Itu lagi dimasak. Şimdi bu kahve sabah ilk içtiğimize göre biraz daha sert olacak. Vatan diyor ki yanımda başka bir barista olsa diyor ben aynı çekirdekten öğütülmüş kahveyle diyor başka bir tat yaparım diyor. O başka yapar diyor. Hani suyu dökerken çok hızlı dökerse başka oluyor. Bekleterek dökerse başka oluyor gibi. Bunun içimi biraz daha sert. Ama ben espressocuyum ya. Hani böyle kahve yapmıyorum evde. Ama hani güzel tabii yani kötü demiyorum kesinlikle. Bu ilk içtiğimize göre daha sert. Aroması daha farklı. Vatana sordum hani kahve içten sonra uykun mu kaçar yoksa uykun mu gelir diye. Biz akşam da içiyoruz, sabah da içiyoruz diyor. O seninle ilgili diyor. Ne düşündüğünle alakalı biraz diyor. Hani biz öyle biliriz ya kahve çay uyku kaçırır diye. Bazıları biliyorum kafein hani daha iyi uyutur diyenler var. Vatan da öyle düşünüyor. Vatana Luwak kahvesi hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Hani bilenleriniz vardır belki. Bu kedi gibi bir hayvan besliyorlar. Onun dışkısından elde ediliyor.
Bu da o hayvanın dışkısı. Bunu ama Bali'de de test edeceğiz. O zaman da detaylıca anlatırım. Şimdi burada tekrar yaptırmayacağız. Bu arada tropikal bölgede olduğumuz hemen anlaşılıyor. Yağmur yağmaya başladı. Şimdi Oki Vatan abimiz burada çocuk okutuyor. Ne oldu? Biz burada fotoğraf video çektik. Ben işte hani elden geldikçe Vatan'ın annesine bir şeyler verdim. Erhan da kahve satın aldı. Ama en güzelini kim yaptı? Halil yaptı. O kalem, defter, kitap gibi şeyler aldırdı. Şimdi onlar gidiyor. Bana Erhan dedin abi, canı sağ olsun. Aa, Erhan değil ya, Kerem. Erhan abi pardon, öbür abimizdi. Erhan abinin varlığı yeter. Heh. Yani. Sıkıntı değil. Vatanın kızıymış. Çok tatlılar ya. Kalem, defter, oyuncak falan getirdik onlara. Şimdi onları vereceğiz. Dari Om Halil sama-sama. Terima kasih Pak Halil bilang. Halil Cennet. Angkat tangan. Burada toplam 52 çocuk okuyormuş. Yani gördüğünüz bu kahve tarlası, çiftliği, üretim yeri sayesinde hem geçiniyorlar hem de 52 çocuk okutuyorlar. Şimdi okulu gezeceğiz bakalım. Ne var ne yok. Vatan anlattı ki çocukları bu kenarda böyle oturtuyorlarmış. Ortada öğretmen oluyormuş. Hani etkileşim böyle daha iyiymiş. Dedik o zaman hani çocukları getirtebilir miyiz? Bunu da gösterelim çünkü ben böyle bir eğitim şekli görmemiştim. Öğretmen de geldi. Sanki ders anlatıyormuş gibi yaptırıyoruz. Ya da oynuyorlarmış gibi. Tepuk senyum, sedekah paling murah adalah senyum. Senyum, sedekah paling murah adalah senyum. Yemeği burada yiyeceğiz. Hani biz de dedik ya zaten adamlar okulu ayakta tutmaya çalışıyorlar falan. Bir de yani yük olmayalım ama bizi buraya getiren elçilik çalışanları biz ödemesini yapıyoruz. Sıkıntı yok dediler. Onun için rahat rahat yiyeceğiz. Kırmızı pilavmış bu. Sağlıklıymış. Karidesi görüyorsunuz. Bu muzun dallarından yapılan bir yemekmiş. Balığı sonraya bırakıyorum. Bir de tavuk var. Böyle bir tabak yaptık. Karnımız çok aç. Bu kırmızı pilav tek başına böyle çok lezzetli değil ama üstüne bu muzun dallarından yapılan yemeği koyunca acayip lezzetli oluyor. Hepimiz ayrı ayrı sevdik. Hani bir kaşık ekstradan aldık yani. Biraz da acılı ve lezzetli ama. Yemeği öyle bir yedik ki yani kıtlıktan çıkmış gibi çünkü hepsi çok güzeldi. Yani tavuklar burada yetiştirilmiş, tadı çok güzel. Balık ayrı lezzetliydi. Hani karides, normal karides diyebilirim de pilav ve şu karıştırdığımız şey çok güzeldi. Endonezya'da bugüne kadar yediğimiz en güzel yemek buydu. Daha önümüzde 8 gün var. Kahve çiftliği gezimiz bitti. Valla kahve seven biri olarak
fazlasıyla güzel bir deneyim, tecrübeydi. Hem buradaki yerel hayatı da görmüş olduk. Şimdi otele dönerken yol üstünde şelale var. Oraya gitmeyi deneyeceğiz ama tabii havada yağmurlu. Bakacağız, eğer açarsa deneyeceğiz. Olmadı direkt otele geçeriz. Terima kasih. Semoga datang lagi. 3 tane şelalenin olduğu bölgeye geldik. Yalnız bunların üçü de yan yana değil. Aralarında bazı mesafeler var. Biz sanırım ilk ikisine gideceğiz. Hatta biri buradan bile görünüyor. Endonezya'da ya da daha doğrusu Lombok adasında her an maymun çıkabilir. Bizde nasıl kedi köpek varsa buralarda da aynı oranda maymun var. Yeşilin güzelliğini görüyorsunuz. Bir de şu an Endonezya'nın yeşil dönemi değil. Hay, selamünaleyküm. Yürüme yolu gayet kolay. Şelaleye geldik. Yürüme yol dediğim gibi rahat, yani öyle sıkıntılı bir yol değil. 20-25 dakikaya geliyoruz. Fena yağmura yakalandık. Dönerken video çekmek kolay olmayacak. Şelaleden döndük ama tabii üstümüz başımız tamamen ıslandığı için böyle hamamdan çıkmış gibiyiz şu an. Geri dönerken de kestirmeden döndürdüler bizi. Su giderinin olduğu ufak bir tünelden, kısa yoldan geldik. Velhasıl şelale güzeldi ya. Şimdi bir dinlenmeyi hak ettik. Tabii enerjimiz düştü. Bir noodle söylediler. Gördüğünüz gibi yumurtalı, sıcak, biraz da acılı. Bunu yiyip yola çıkacağız. Brides are there. Sorry? How many brides? Only. Sünnet düğünü eğlencesiymiş.
Burası yakın Akhir-akhir falan. lagi corona. No, these are girls. Şu olabilir. Şu. Oğlum kolay gelsin. Otelden şimdi çıkışımızı yapacağız ve havalimanına gidip oradan da Bali'ye geçeceğiz. Lombok'ta toplam 5 gece kaldık. Endonezya denilince akla ilk Bali geliyor ama ben Lombok'u bilmiyordum. Hani şöyle söyleyeyim, Lombok'a gelip haftalarca bu ada ve civarını gezebilirsiniz. O kadar çok yapılacak atraksiyon var ve görülecek yer var. Biz çok böyle yoğun bir programla 5 günde ancak bu kadar gezebildik. Doğruyu söylemek gerekirse halk içine pek karışamadık. Çünkü vakit olmadı ona. Hani şurayı da görelim, burayı da gezelim diye. Buralarda her bütçeye uygun konaklama alternatifi de var. Yeme içme alternatifi de var. Pazara indiğinizde, sokağa çıktığınızda fiyatlar tabii ki çok daha ucuz. Ama güzel bir restorana gittiğinizde Türkiye'den daha pahalı olabiliyor. Oteller de aynı şekilde. Hostel de bulabilirsiniz. 5 yıldızlı otel de bulabilirsiniz. Tamamen sizin bütçenizle, ne istediğinizle ilgili. Bu arada Endonezya'nın nüfusu yaklaşık 270 milyon ve ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman. %90'a yakını Müslüman diyorlar. Şimdi gideceğimiz Bali adasında ise o bölgedekilerin sadece %20'si Müslümanmış. Oraya gidince o diğer detayları da anlatacağım. Deniz, kum, plaj konusuna gelirsek Lombok adasında da bir sürü alternatif var. Hani ben de birkaçına gittim. O beyaz kum, kristal suyu çok rahat buralarda görebiliyorsunuz. Tabii buralar böyle hep sıcak yerler olduğu için ben hani ona inanıyorum. İnsanlar da genelde güler yüzlü, sıcakkanlılar. Yani olumsuz herhangi bir şey hiç yaşamadık burada. Şöyle bir sıkıntı var bizim, yani Türkler için, Türkiye'den gelenler için. Restorana gidiyorsun, bir şey sipariş ediyorsun ya, onun gelmesi yarım saati bulabiliyor. Hani hemen öyle yemeği sipariş ettim gelsin diye bir şey pek yok. En az ne bileyim belki 10 tane farklı restorana gitmişizdir. Hepsinde benzer durum yaşanıyor. Yani öyle çok acele etmemek lazım. Bu da yine sıcak iklim insanının bir davranış şekli bence. Diğer bir detay, güya Endonezya şu an yeşil sezonunda değil. Yani hani yılın belli dönemlerinde hava yağmurlu oluyor. Belli dönemlerinde sıcak oluyor ama çok nem olmuyor. Şu an nemli sezon. Normalde daha yeşil olacak diyorlar ama eğer bundan da daha yeşil olacaksa ben kestiremiyorum. Artık asfalttan palmiyeler çıkacak yani. O derece her yer yemyeşil ve uçuk yeşil, böyle her yer fotoğraflık, videoluk. Ama derseniz ki Endonezya'ya gelince buralar gezilir mi? Kesinlikle gezilir. Hatta değil Endonezya, civar ülkelere geliyorsanız o kadar yol kat ettiğinize değsin, Endonezya'ya da buralara da gelin derim. Bye bye, terima kasih. Aleykümselam. Bali videosunda görüşmek üzere.